Herkese merhaba, ben Onur. Yaklaşık 8 yıldır Viyana'da yaşıyorum. 1,5 yıldır taksi firması sahibiyim. Hemen hemen her gün turistlerle sohbet etme imkanımız oluyor ve bir turistin Viyana'ya ilk geldiğinde hangi sorunlarla karşılaştığını çok iyi biliyorum. Sizlere Viyana'ya ilk geldiğinizde yardımcı olması için ulaşım konusunda bu videoyu hazırlamak istedim. Öncelikle arkamda bulunan kapıdan çıkacaksınız. Uçaktan indiniz, pasaport kontrolünden geçtiniz. Valizinizi aldıktan sonra çıkacağınız nokta burası. Bütün gelenler buradan çıkıyor. Buradan çıktıktan sonra sol tarafınızdan benim bulunduğum noktaya devam ediyorsunuz. Ve burada öncelikle duracaksınız. Ben size şimdi ulaşım imkanlarından bahsedeceğim. Hangisi size mantıklı gelirse onları tercih edebilirsiniz. Öncelikle buradan Viyana merkezine ulaşmak için tercih edebileceğiniz farklı alternatifler var. Bunlardan birincisi taksi. En konforlusu ama fiyat olarak da en yükseği diyebiliriz. İkincisi otobüs, üçüncüsü de tren. Tren de kendi içinde ikiye ayrılıyor. KET dediğimiz Viyana şehir merkezine daha hızlı varan bir hızlı tren var. Bir de Avusturya'nın kendi treni var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Öncelikle taksi veya otobüs tercih etmek isteyenlere buradan itibaren nasıl devam edeceklerini göstermek istiyorum. Şimdi alternatiflerden birincisi olan taksi ve otobüse nasıl gideceğinize bakalım. Ona da buradan çıktıktan sonra kapılardan geçiyorsunuz. Şöyle gelebiliriz. Buradan çıkıştan direkt çıktığınız zaman karşınızda havaalanı taksileri var. Buna binebilirsiniz. Karşı tarafta 40-100 ve 31-300'ün kendi büroları var. Oradan da çağırabilirsiniz. O biraz daha uygun fiyata gelebilir. Bu kapıdan çıkıyorsunuz. Şimdi buradan çıktınız. Hemen karşınızda taksileri göreceksiniz. Dediğim gibi bu konfor açısından en iyisi ama fiyat olarak biraz pahalı olabilir. Belki kalabalık aileyseniz, 3-4 kişiyseniz daha rahat bir ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi fiyatlar için bir taksici arkadaşa soracağız. Buradan baz alarak 1. Viyana, Stefan Platz'a gitmek isteyen bir aile ortalama taksi parası ne kadar öder? Trafiğe bağlı 50-55 euro civarında. Yani taksimetreyle gidiyorsunuz, sabit bir parası yok. Evet, taksimetre. 50-55 euro civarı tutar. Yani biz biraz önce otobüse baktık. 3 kişilik bir aile, bir çocukla 2 yetişkin 27 euro, 27 küsür tutuyor. Yani 4 kişilik bir ailenin aslında taksiyi kullanması konfor açısından daha sanırım faydalı diyebiliriz, değil mi? Daha faydalı, valizde Evet. yüklü. Peki yolcular geldiğinde siz ortalama bir fiyat verebiliyor musunuz? Aşağı yukarı ne kadar tutacağını? 5 euroya kadar sabit bir fiyat verebiliyoruz. Oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sırada ilerliyor sanırım. Taksi bu şekilde ama otobüsü kullanmak isterseniz şu an geçen otobüsü gördüğünüz gibi havaalanına ait. Bunun içinde şurada gördüğünüz otomatlardan bilet alabiliyorsunuz. Şimdi size kısaca otomatı göstereyim. Evet, buraya geldiniz. Şimdi burada Flughafen'a Viyana'ya tıklıyorsunuz. Bunu İngilizce'de seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tek fart, yani tek sürüş 10 euro 50 sent. Hem gidip tekrar gelmek 17 euro 50 sent ve aylık kart varmış. Yani sizin burada seçeceğiniz kişi başı 10 euro 50 sent olan. Tabi buna yetişkinleri değiştirebilir. Burada bir kişilik yetişkin, 2 kişi misal veriyorum. Sonra çocuk ekleyebilirsiniz. Bu şekilde fiyatları belli oluyor. Çocuğun yaşını soruyor. Yaşını girdikten sonra ona göre parası hesaplanıyor. Örnek veriyorum, 2 yetişkin bir çocuk 27 euroya denk geliyor. Otobüs bu şekilde. Şimdi benim tercihim olan trene geçeceğiz. Evet, şimdi de tren seçeneği için yine aynı noktadayız. Buradan trene gitmek için yine kapıdan çıktığınızda sol taraftan devam ediyorsunuz. Bu şekilde aşağıya gideceksiniz. Bana soracak olursanız Viyana merkezine ulaşmak için en ekonomik yol hem de rahat. Trenlerde çünkü oturma mesafeleri falan da çok iyi. Avusturya'nın kendi treni. En iyi ulaşımı bununla yapabilirsiniz. Ücret olarak da çok uygun. KET hızlı olduğunu söylüyorlar. 16 dakikada varıyor sanırım. Ama normal trenle arasında çok büyük bir fark yok. En fazla 10-15 dakika oynuyordur. Buradan bu şekilde aşağıya gidiyorsunuz. Trene ulaşmak için. Burada vermek istediğim önemli bir tüyo. Eğer Viyana'da 2-3 gün gezecek ve toplu ulaşımı kullanacaksanız en ekonomik sizin için olacak alternatif 2-3 günlük veya 1 haftalık bilet almanız. Hatta şu an bir kampanya var. 3 günlük biletle
Bir haftalık bilet aynı para, 17 euro 10 sent olması lazım. Eğer böyle bir fikriniz varsa öncelikle günlük bilet alıp daha sonra Viyana Havaalanı'ndan merkeze bilet almanız daha mantıklı. Çünkü tek yetişkin 4 euro 40 sent ödemek zorunda. Burada gördüğünüz gibi tabelalardan sizi trene yönlendiriyor. 4 euro 40 sent ödemek zorunda. Ama eğer o günlük bileti alırsanız Viyana içerisinde biletiniz olduğu için Viyana sınırına kadar olan kısmı hesaplıyor ve yetişkin başı 2 euro ödeme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben gezme amaçlı gelenlerin günlük bilet alması taraftarıyım. Eğer 3 gün kalacaksa bir haftalık bilet alıp tamamen garanti alabilir. Bu biletle de Viyana içerisinde bulunan tren, metro, otobüs, tramvay bunları sınırsız sayıda istediğiniz kadar gün içerisinde kullanabiliyorsunuz. Eğer video beğenilir, talep gelirse daha sonra Viyana içerisinde de toplu ulaşım ağlarını nasıl en rahat şekilde kullanacağınızla ilgili de açıklamalar yapabilirim. Özellikle Türkiye'den evet, yani bu biletler, şunu da unuttum, onu da söylemeden geçmeyeyim. Biletler 24 saat geçerli. Yani 7 günlük bilet aldığınız zaman gündüz gece bunu 24 saat boyunca sınırsız sayıda istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Şimdi buraya geldiğinizde şu kırmızı görünenler bilet otomatları. Buraya gelip buradan biletinizi alacaksınız. Dediğim gibi ben yine 2 yetişkin bir çocuk üzerinden hesaplayacağım. Öncelikle günlük bileti nasıl aldığınızı göstereyim. Burada dil seçenekleri var. Siz isteğe göre Almanca, İngilizce, İtalyanca seçebilirsiniz. Önce günlük bileti göstermek istiyorum. Burada Stadttickets und mehr yazan kısımdan Viyana için, Viyana içerisinde alacağınız bilet bu. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi tek kişilik fiyatımızı gösterelim. Tek yetişkin bu. Burada saatler var. Tek sürüş, tek gidiş için veya 24, 48, 72 bir haftalık kartlar var. Şu an 3 günlük ve bir haftalık kart dediğim gibi 17 euro 10 sent. Bunu tıkladığınızda sizin Viyana içerisinde bir hafta boyunca kullanacağınız, sınırsız sayıda kullanacağınız biletiniz oluyor. Bunun ödemesini buradan yapıyorsunuz. Ödemeyi kartla, nakit olarak ya da kartla ödeyebilirsiniz. Bunu bu şekilde aldığımızı varsayıyorum. Sonra buradan, burası Viyana içerisinde olmadığı için havaalanı, Viyana sınırına kadar yine de bilet almanız gerekiyor. Bu bileti alsanız dahi. Buradan biz Viyana'yı seçiyoruz. Bize Viyana'ya giden biletleri gösterecek. Biz yine 2 yetişkinden gidelim. Hatta tek yetişkinin fiyatını gösterelim. Önce normal, eğer günlük bilet almazsanız yazacak para 4 euro 40 sent. Eğer biletiniz olursa, diğer bahsettiğim biletiniz olursa burada şehir sınırına kadar olan kısmı işaretlemeniz gerekiyor. Bunu işaretlediğinizde günlük bilet aldığınızı varsayıyorum. Bir kişinin ödeyeceği ücret gördüğünüz gibi 2 euroya düşüyor. Bu şekilde biz yine 2 yetişkin bir çocuktan hesaplayalım ve biletimiz olduğunda dahil edelim. 2 yetişkin yaptık. Bir çocuk. Çocuğun yine yaşını soracak. Burada yaşını işaretliyoruz. Biletimiz olduğunu varsayıyoruz. Burada işaretlemeniz gerekiyor. Sonra devam ettiğinizde burada saatlerini gösteriyor. Saat şu an 13.57. Yetişebileceğinizi düşündüğünüz saati seçmeniz daha uygun. Biz burada 14-19 alıyoruz. Herhangi bir sıkıntıya düşmemek için. Buna basıyorsunuz. 2 yetişkin bir çocuğun ödeyeceği para, toplam para 5 euro gördüğünüz gibi. Ve buradan da ödemeyi yapıp biletinizi şuradan alıyorsunuz. Biletinizi aldıktan sonra da buradan devam ediyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi platformlar var. Aldığınız biletteki trenin hangi platformdan gittiğini görmek için ileride gördüğünüz ekrandan da platform numarasına bakabilirsiniz. Buradan tren kontrolünü yaptıktan sonra 1, 2 ve 3. platformlar var. Buradan tekrar aşağıya trene devam ediyoruz. Buradan aşağıya yürüyen merdivenler yardımıyla gidebiliyorsunuz. Şu şekilde valizinizle birlikte aşağı rahatlıkla inebilirsiniz. Hem fiyat olarak hem de konfor olarak trenlerin tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Benim de araba kullanmadığım zamanlarda
Eğer havaalanından şehir merkezine gideceksem tercih ettiğim genelde tren oluyor. Hem konforlu hem gösterdiğim gibi otomatlardan hızlı bir şekilde biletinizi alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu tamamen sizin kaç kişi yolculuk ettiğinize bağlı. Biraz önce taksici arkadaşla da konuştuk. Eğer 4 kişilik bir aileyseniz, valiziniz var ve burada uğraşmak istemiyorsanız direkt kapının önündeki taksicilerden de gideceğiniz yere ortalama bir fiyat sorabilirsiniz. Trafiğin durumuna göre bu fiyat değişiyor. Karşıda gördüğünüz tren buraya da gelecek ve bu trenle yolculuk yapacaksınız. Bu bahsettiğimiz trenlerden de hem Avusturya'nın kendi treni hem de KET hedef olarak aslında aynı hedefe gidiyor. Sadece birisi daha çok durduğu duraklar sayısı fazla, diğeri transit geçiyor. O yüzden eğer aceleniz varsa KET'li hızlı bir tercih olabilir sizin için. KET'in de hemen buradan fiyatlarına bilgi bakalım. Evet, KET'in tek kişilik fiyatı 14.90, 14 euro 90 cent. Buradan seçip yine 2 kişilik bir aile olarak bakalım. Burada çocuk şeyi yok sanırım. Direkt adet olarak söyledi. 3 kişilik bir ailenin de KET'te ödeyeceği fiyat 44 euro 70 cent. Ödeme yöntemi aynı. Biraz önce bahsettiğimiz trenlerdeki gibi. Dediğim gibi arada çok büyük bir zaman farkı yok. Normal trenlerde de ulaşabilirsiniz. Evet, burada bir detay var. 15 yaşına kadar olan çocuklar da ücretsiz bir şekilde gidebiliyorlarmış. Hemen burada fiyatımızı tekrar düzeltelim. Onu görmemiştim. Dediğim gibi daha önce hiç kullanmadığım bir ulaşım yöntemi. 29 euro 80 sente geliyor bu da. Ama dediğim gibi zaten günlük biletlere ihtiyacınız olacağı için genel benim tercihim günlük bilet alıp ondan sonra sadece havaalanından Viyana sınırına kadar olan 2 euro kişi başı olan bilet almak. Umarım faydalı olmuştur. Ben de başta geldiğimde ulaşım konusu yeni geldiğim için zorlandığım konulardan biriydi. Zamanla en hızlı şekilde nasıl ulaşım yapılabileceğini öğrendim ve bundan sonra da özellikle Türkiye'den gelen misafirlerin en kolay şekilde ulaşım imkanlarını ulaşabilmesi için elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Eğer videoya talep gelir ve isterseniz bundan sonraki videoda da Viyana içerisinde toplu taşımayı kullanırken navigasyon yardımıyla en hızlı şekilde aktarmaları nasıl yapabileceğinizi, nasıl daha faydalı ve daha hızlı bir şekilde zamandan tasarruf ederek gezebileceğinizi de bir video içeriği olarak hazırlayabilirim. Umarım herkese yardımcı olmuştur. İyi gezmeler, iyi tatiller.